Herkese merhaba. Örgü, fular yapalım birlikte. Şöyle çok tatlı bir aksesuar. Siz de yapmak isterseniz 3 numara şişim var ve şöyle bir pamuklu ipim var. Hemen başlıyorum. Şiş ile başlama tekniğiyle 6 ilmek başlıyorum. Böyle 2 oldu. Bu 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptık. Hemen ilkini de örüyorum bu sefer. 3 ilmeği öreceğim. Üçünü ördüm. Başlar başlamaz 3 ilmeği ördüm. Üçünü de örmeden aldım şişimi. Aldım. Şimdi çevirdim. Şurayı yapacağım ilk önce. Şu biye kısmını başlangıçta. Şimdi örmeden aldığım ilmekleri birincisi de dahil örüyorum. İlk ilmeği ördüm. 1. İkinciyi ördüm. Bu da 3. 3 ilmeği ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. Üçünü de örmeden aldım şişe. Tekrar çevirdim. Şişleri de el değiştirdim. İlk örmeyi ördüm. 1 ördüm, 2 ve üçüncüyü de ördüm. İpimi kendi tarafıma geçiriyorum. 3 tane ilmeği de örmeden aldım. Şöyle el değiştirdim. Siz bunu ne kadar uzun istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ama ben 8 sıra yapacağım şu anda. Üçünü ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. Üçünü örmeden aldım. İlkini örüyorum. İkincisini de örüyorum. Üçüncüsünü de örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Örmeden aldım. Şöyle tekrar el değiştirdim. Umarım anlaşılıyordur. İlk ilmeği de örüyorum. İkincisini de, üçüncüsünü de ördükten sonra ipimi bu tarafa aldım, ön tarafa. 1, 2, 3 taneyi de örmeden aldım. Şişlerimi el değiştirdim ve örmediklerimi şimdi örüyorum tekrar bu sırada. Düz. Bir ördüm ilkini, ikinciyi ördüm ve üçüncüyü ördüm düz olarak. İpimi kendi tarafıma aldım. Örmeden aldım. 3 tane. Şöyle ipimi karşıya aldım ve örüyorum. 1, 2 ve 3. İpimi kendi tarafıma aldım. 1, 2, 3 tane ilmeği de örmeden aldım. Şimdi bu başaklardan sayarsak 1, 2, 3 sıra, 4 sıra örmüşüz. 1, 2, 3, 4. Yani yeterli benim için. Şimdi sabit yaptığım 8 sırayı ördüm. Arttırmaları nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu ilkini örüyorum. İsterseniz siz bu sırada işaretleyici takın. İpimin olduğu taraftan, ben hani öyle çoğaltmayı öyle tercih ediyorum. Daha akılda kalıcı oluyor. Birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü de ördüm. Ve bir tane arttırma yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Şu aradan, şu tersi bana bakan, hani örmeden aldığım ilmeklerin birinin şurasından bir ilmek alıyorum. İsterseniz siz üstüne bir şu şekilde sararak da yapabilirsiniz. Şöyle bir tane aldım, çoğalttım. İpimi bu tarafa aldım. Örmeden
3 ilmeği tekrar aldım. Bu kenarının biyesi olacak. Şöyle şurası, şu kenarda düz doğan kısım. Yani biyeli bir örgü çalışıyoruz şu anda. Siz bu tekniği başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Yakalarda mesela. Kol kenarlarında. İlkini ördüm, ikinciyi ördüm. Üçüncüyü de ördüm. Şu dördüncü yaptığımız ortadaki arttırmayı da ördüm. Ve ipimi kendi tarafıma aldım. 3 taneyi de örmeden aldım. Şöyle bu şekilde 6 sıra öreceğiz. Yani arttırmaları 6 sırada bir yapacağız. 6 sıra öreceğiz, bir arttıracağız. Ve hep aynı taraftan arttıracağız. Şu ipin olduğu taraftan. 1, 2, 3 ve ortadaki haroşa ile birlikte 4. ilmeğimizi ördük. İpimi aldım öne. 3 tanesini örmeden aldım. Bir üst sıraya geçtim. Şöyle. İlkini de örüyorum. İkincisini de, üçüncüsünü de, yani şu kenar biyesi bu. Ortada bu da bir tane haroşam var arttırdım. Onu da ördüm. Sonra ipimi aldım öne. Üçünü tekrar örmeden ve o üçünü öreceğim. Şu 1, 2, 3, dördüncüyü ördüm ve örmeden aldım. 1, 2, 3. O arttırmaların aralığını isterseniz daha uzun da tutabilirsiniz. 8 sırada bir de yapabilirsiniz. Atkınız biraz daha uzun olur. Fularınız. 2, 3. Şöyle. Dördüncü oldu ve ipimi bu tarafa aldım. 3 taneyi de örmeden aldım ve ilkini öreceğim tekrar bir üst sırada. Şimdi birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm. Hep düz. Üçüncüyü ördüm. Biyem bitti. Şimdi 6 sıra oldu. Şu şeylerden belli zaten. Arttırmayı şöyle bana bakan haroşanın şu dişinden yapıyorum ben. Şöyle bir tane ilmek arttırdım. 2 tane ortada haroşam oldu. Ve kendime taraf aldım yine. Örmeden kenar ilmeklerini aldım. İlkini ördüm. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü de ördüm. Şimdi biye kısmı bitti ve haroşalarım şimdi 2 diş oldu arttırmalarımı yaptığım için. Şu birinci. Bu da 2 tane de haroşa ördüm. Kenar biyesine gelince yine ipimi kendi tarafıma aldım. 3 tane ilmeği de örmeden alacağım. Bakın. Şuradaki ipler yani sizin de böyle uzun kalacak ama sonra toparlıyor kendini. Düzelttiğiniz zaman. Böyle yapınca görünmüyor. İlk başta sizin de öyle olacak yani böyle ip geçişleri demeyin hani şuradan uzunca 3 ilmeği atlayıp geliyor bir ip. Şöyle şu şekilde takayım. Birinci ilmeğime taktım. Bakın. Şu ipi aldım ve örüyorum. Arkada kalıyor gerçi belli olmuyor ama şöyle ne çok gevşek ne çok sıkı örün. 2 tane de haroşam vardı ördüm ortada arttırdıklarımı. İpimi tekrar öne aldım ve bunları örmeden aldım. 1, 2, 3. Hep düz örüyoruz. Yandaki 3 ilmeği sonda kalan tarafı örmüyoruz. Başladığımızda sadece başlangıçta örüyoruz her iki tarafta da. 3 taneyi ördüm. 2 de bu var. 5 oldu. 3 taneyi de örmeden aldım yine. Bakın. Şu 1, 2, 3 taneyi ördüm. 2 diş de haroşam var ortada. 2, ipimi kendime tarafa aldım. 1,
2, 3 taneyi örmeden aldım ve şişlerimi değiştirdim, el değiştirdim. İlkini örüyorum. Atkıyı baştan sona hep ilk ilmeği öreceğiz. İlk ilmeği ördüm, ikinciyi, üçüncüyü ördüm. Ortadaki 2 diş haroşam var, onları da öreceğim. Bak şimdi 1, 2, 3 sıra olmuş, yani 6 sıra. Haroşa dişleri her birinin 2 sırada oluşuyor. Onun için şimdi arttırma sırası. Bakın şu dişten aldım, bir alt sıradaki. Şöyle bir ilmek çıkardım. Ama şimdi değildi, pardon. 1, 2. Bu tarafa aldım. Örmeden aldım. 1, 2, 3. Arttırma sıra bu taraf. Az önce yanlış yapıyordum. İpimin olduğu taraf. İsterseniz bu tarafa ilmek belirleyici de koyabiliriz. Yani sıra sayısını hem şaşırmamış oluruz. Şöyle isterseniz. Hem de hangi tarafta arttırma yapacağımız belli olur. 1, 2, 3. Evet, 1, 2, 3 sıra olmuş. Şimdi bir alttakine takacağız. 6 sıra ördük yani. Şöyle bir arttırma yapacağız. Arttırmalarım hep bu tarafta yapacağız. Şurada 2 tane de önceden kalan haroşalarım vardı, ördüm. Şimdi arttırmadan alacağım bu üçünü. Örmeden, arttırma değil. İlkini ördüm. Her zaman örüyorum bu eşarp yapımında, fular yapımında. 3 tane ördüm. 3 tane de ortada haroşam var, onları ördüm. Gittikçe çoğalıyor. 3 taneyi de örmeden alacağım. Son 3'ü örmeden alıyorum hep. Her sırada. Bir, iki, üç. Ortada da 3 haroşam var. 1, 2. Haroşaları da ördüm. Şöyle ipimi aldım kendime taraf. 1, 2, 3. Son 3'ü de örmeden aldım. İlk ilmeği de ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle kendime taraf aldım. Son 3'ü de örmeden alıyorum. Bu orta haroşeleri 22 olana kadar arttırmaya devam edeceğiz. 3 taneyi ördüm. Haroşaları da ördüm. 1, 2, 3. Şimdi ipimi öne aldım. Örmeden aldım. Sanırım mantığını anladınız artık. Düz sırasında örüyorum. 1. İlkini de örüyorum. İkincisini de, üçüncüsünü de. Bak, biyesini örüp bitirdim, kenar biyeyi. Şimdi ortadaki haroşaları da örüyorum düz. Haroşa zaten hep düz örülüyor. Son 3 ilmeği örmeden alıyorum biye kısmını. Şöyle çeviriyorum. Tekrar ilk ilmeği öreceğim. Ördüm biye kısmını. Üçünü de örmüş oldum. Şimdi 1, 2, 3 istediğim kadar, yani şu 3 diş haroşa olmuş. Sıra yeterince olmuş, 6 sıra. Birini arttırdım. Arttırmayı bir daha göstereyim. Şu dişten bir alt sıradaki ilmeği içinden çıkarıyorum. Şöyle üstüne aldım. Bir ilmek çıkardım. Bunlar da benim 1, 2, 3 tane zaten haroşam vardı. Artık 4 haroşam var. İpimi öne aldım. 1, 2,
3 taneyi de örmeden aldım. Bu şekilde devam edeceğim. Şu ortası 22 sıra olana kadar. Hep aynı yerden arttıracağım. Arttırmalarım hep aynı tarafta olacak. Bir tarafım da düz olacak. Onu da şuradan göstereyim. Evet. Arttırmalarım hep şu taraftan olmuş. Burası düz. Hiç arttırma, eksiltme yok. Ortaya kadar bu arttırmaları yapacağım. Şu arası 22 ilmek olana kadar haroşeleri örüp geliyorum. Birazcık ördüm. Tekrar bir sıra göstermek istiyorum. Şimdi haroşeler çoğaldığı için daha belirli bir şekilde görünür diye düşünüyorum. Şimdi yine şu kordon kısmının 3 tanesini örüyorum. İlk başta hemen ilkini ördüm. İkincisini ördüm. Üçüncüsünü ördüm. Şimdi arttırma sıram. Evet, arttırmaları belli olsun diye bu tarafa ilmek belirleyici, işaretleyici koydum. Aynı zamanda demiştim, ipimin olduğu tarafta hep arttırma yapacağım. Hep bu taraftan arttırmaları yapıyorum. Şurayı sadece dümdüz örüyorum. Şimdi arttırmamı şu haroşamın hemen altındaki şu diş var ya, şu görünüyor herhalde. Şunu taktım. Ondan bir ilmek ördüm. 1 2 3. Arada arttırmalarım bayağı çoğaldı. Haroşa örüyorum bunları, hep ortadakileri sürekli düz örüyorum. Bakın bayağı bir ördüm çünkü. Son 3 tane kalana kadar ördüm. 3 tane kalınca ipimi kendime tarafa aldım. Son üçünü örmeden aldım. Şöyle el değiştirdim tekrar şişlerimi. Birinci ilmeği örüyorum. Kordon kısmı. İkinciyi ve üçüncüyü örüyorum. Diğerlerini de aynı şekilde düz örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Son 3 kalınca ipimi kendime taraf aldım. Bunları da örmeden alıyorum. Bu da kordon, yani biyesi. Şu kenarı örmeden aldım ve bu şekilde tekrar 6 sırada bir arttırma yapıyorum. 6 sıra sonra tekrar bir tane daha arttıracağım. Şöyle örüp geliyorum. Ortası 22 ilmek olmalı. Örmeye devam ediyorum. Şu orta ilmeklerim 22 tane oldu arttırdıklarım. Şimdi haroşelerimi örüyorum ilk önce. Artık bu sıradan sonra eksiltmelere geçeceğim. Sıranın son 3 ilmeğine gelince öne aldım ipimi. Örmeden aldım son 3 ilmeği tekrar. Şişlerimi el değiştiriyorum. İlkini örüyorum. Bir işaretleyicimin olduğu taraftan. Eksiltmeleri de buradan yapacağım çünkü. İkinci düz olan ilmeğimi de örüyorum. Şu biye olanı. Üçüncüyü bir tane de haroşeden, şöyle iyice görünmesi için şu bir tane düz ilmek, bir tane haroşeden aldım. İkisini bir. Şu şekilde eksilttim. Bakın. Hem düzgün bir görüntüsü oluyor. Artık eksiltmelere geçtiğimize göre tıpkı arttırmalarda olduğu gibi azaltmalarda da 6 sırada bir yapacağız. Eğer sıraları şaşırıyorsanız işaretleyici koyabilirsiniz. Ben sayıyorum. Şöyle aradaki şu dişleri sayıyorum. Ona göre. Eğer ipiniz biraz kalınsa yaklaşık 1 metre oluyor. Ama benim gibi ipiniz ince ise de yani 85
ya da 90 santim kadar bir şey oluyor. Benim biraz ipim ince. Evdeki ipim buydu. Pamuklu ip. Şişlerimi de mecburen ona göre ince seçtim. Sonu yine örmeden alıyoruz. Dönüyoruz. Sonuna kadar böyle öreceğiz. 6 sırada bir eksilteceğiz. Biraz öreyim, tekrar bir eksiltme gösteririm size. 6. sıramı örüyorum şimdi. Sonuna geldim. Tekrar birlikte yapalım. Öne doğru aldım son 3 ilmeği. Örmeden aldım ilmeklerimi ve çevirdim örgümü. İlkini örüyorum. Bu teknikle, biye tekniğiyle ilkini örüyoruz. Zaten bir sıra örüyoruz, bir sıra örmüyoruz. Sonuncuya 1-2'yi ördük. Üçüncüye geldiğimde bir haroşeden, bir de şu düz ilmeğimden alıyorum. Şöyle ikisini bir alıyorum. Gördüğünüz gibi ikisini bir aldım ve bir ilmek haline getirdim, eksilttim. 3 sırada, yani şu 3 çizgi, yani gidiş dönüş 2 sıra olmuş oluyor. Şöyle 4, 6 sıra olmuş oluyor. 6 sırada bir eksilteceğim. Bu şekilde tekrar 6 sıra daha öreceğim ve eksilteceğim bitene kadar. Ördüm bayağı. Ortada son 3 haroşem kaldı. Onu da tekrar göstermek adına. İlk ilmeği ördüm, ikinciyi ördüm ve üçüncü olan kordonu haroşa ilmekle birlikte aldım, eksilttim. Ortada 1-2 tane haroşam kaldı. Onları ördüm. İpimi öne aldım. 2-3 ilmeği boş aldım örmeden. Ve şimdi örüyorum onları. İpimi getirdim. Birinci, ikinci ve üçüncüyü ördüm. 2 de haroşam kalmıştı. Onları ördüm. İpimi öne aldım. 6 sıra bu şekilde öreceğim. Altı sıra ördüm. Eksiltme sırasına geldim. Şöyle eksiltmelerimi hep işaretleyicimin olduğu tarafta yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncüyle birlikte bir de ortadaki haroşayı alıyorum ve eksiltiyorum. Sadece bir tane haroşam kaldı. Onu ördüm. İpimi öne aldım. Son 3 ilmeği örmeden aldım. Ve tekrar öreceğim bunları. 1, 2, 3 ve ortadaki haroşa ile 4 oldu. İpimi öne aldım ve bunları örmeden aldım. 6 sıra olana kadar. 6. sırayı da ördükten sonra tekrar eksiltme sırasına geldim. 1, ikinci ilmeği ördüm. Üçüncüyle birlikte son kalan ortadaki haroşayı da alıyorum. Şöyle örüyorum ve bitmiş oluyor. İpimi öne aldım. Üçünü artık örmeden alacağım. Düzüne gelince üçünü öreceğim. Artık eksiltmelerim bitti. Kordonu başladığım gibi 4 diş yapmıştım o şekilde. Tekrar 4 diş yapacağım. Yani 8 sıra yapacağım. Onun için şöyle bu sırada bunları örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği örüyorum. İpimi öne alıyorum. Üçünü de örmeden alıyorum. Şişlerimi çeviriyorum. İlk ilmek de dahil üçünü de örüyorum bu biye olarak ördüklerimin. Üçünü ördüm. Öne aldım. 1, 2, üçünü örmeden aldım. Tekrar 1, 2, üçünü ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2, üçünü örmeden aldım.
Şöyle döndüm. 8 sıra olacak. İlk ilmekten itibaren örüyorum. 1, 2 ve 3. İpimi öne alıyorum. 1, 2 ve 3. Bir üst sıraya artık sonuncu sıram bu. 1, 2, 3, 4 diş olmuş. 8 sıra yani. Birinciyi ördüm. Bitiriyorum artık. Kesme sırası. 2. Şöyle üstünden geçiriyorum. 1 ve öndekini alıyorum. Kesmeyi biliyor musunuz? Bilmiyorum ama eğer bilmiyorsanız şöyle göstereyim. Şöyle arkadakini getirdim, içinden geçirdim. Sıradakini örüyorum. Bu sefer kestik artık, bitirdik. Başladığımız gibi bitirdik aynı şekilde. Son ilmeği ördüm. Arkadakini tuttum. Bunu da biraz sıkılaştırdım. İçinden geçirdim ve bitti. İpini kestik. Çıkardık. İğne veya tığ yardımıyla ipimizi sabitliyoruz ve şu şekilde aradan geçiriyoruz. Buradan düğüm atacağız. Ve fazlasını keseceğiz. Aynı işlemi şu diğer uçtaki ip içinde yapacağız. Aradan geçireceğiz ve düğüm atacağız. Fazlalığını keseceğiz. İster iğne ister tığ yardımıyla yapın onu. Şu şekilde getirdik. Şurada bir yerde düğüm atacağım. Ve bitti. Gördüğünüz gibi arttırmalar ve eksiltmeler hep aynı tarafta olduğu, arkası dümdüz, önü üçgen, minik bir eşarp görüntüsü olması gerekiyor. Boyuna bağlanacak. Şöyle, umarım faydalı olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. İki farklı ip ile yaptım. Bu 50-50-100, yani bu 1 metre, şu da 41 82 santim. Bu 82 santim, bu 1 metre. Genişlikleri bu 11 santim, bu da 13 santim. İki farklı ip. Gramajına da bakalım ne kadar ip gidiyor sorusuna karşılık. Bu 32 gram. Bu 28 gram. Koton iplerim. Hoşça kalın.